Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Burma baklava tarifi hazırlıyorum. Evet, hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 2 adet tam yumurta, 1 fiske tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağı un. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurdum. Ortadan ikiye kesiyorum. Beze haline getiriyorum. Ve tekrardan ortadan ikiye keserek uzun şeritler halinde uzatıyorum. 24 eşit bezeye keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerine un serperek en az 1 saat dinlenmesi için bekletelim. Evet, bir büyük kase ceviz çektim. Dinlendirdiğim bezeleri nişasta ve un karışımı ile açıyorum. İki su bardağı nişasta, 1 su bardağı un kullandım. Evet, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağını karıştırdım. Ve üzerine gezdiriyorum. 1 yemek kaşığı olacak kadar. Yufkamızı kare şeklinde keselim. Kestiğimiz parçaları orta kısmına alalım. Ceviz serpelim. İnce oklavaya saralım. Evet, iki taraftan büzgü yaparak oklavadan çıkartalım. Evet, aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Ve fırın tepsisine diziyorum. Bu ölçülerle 2 farklı baklava hazırladım. Diğer baklava tarifini bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Evet, kalan yağı da üzerine şöyle fırça yardımıyla bolca gezdiriyorum.
Evet, fırınımı da 170 dereceli alt üst olacak şekilde ayarladım. Alt tarafına baklava tepsimi alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatarak 1 saat tepsiyle pişiriyorum. 10 dakika sonra dereceyi de 165 dereceye düşürüyorum. Evet, şerbetimiz için 4,5 su bardağı içme suyu, 4 su bardağı toz şeker, 'Kaynayan sıcak suya şekerimizi ekliyoruz ve karıştırarak şeker eriyene kadar bekliyoruz ve 1-2 damla limon suyu sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Evet, 1 saat sonra üzerinden tepsiye alıyorum ve dereceyi 160 dereceye düşürüyorum ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Şöyle kıvam almaya başlayınca bir parça tereyağı atıyorum. Parlak bir şerbetimiz olması için. Kıvam kontrolü yapıyorum. Şerbet ağır ağır akmaya başlayınca fırından kızarmış baklavamı çıkartıyorum. Ocak üzerine alıyorum. Şerbetin yarısını ocağın üzerinde şöyle gezdirerek döküyorum. Böyle 1-2 dakika ocak üzerinde tutalım. Daha sonra kenara kaldıralım. 1-2 dakika sonra da kalan şerbeti üzerine gezdirelim ve kendi halinde burma baklavamızı soğumaya bırakalım. Şerbetini tamamen çektikten sonra üzerine Antep fıstığı serperek ikrama hazırlayabilirsiniz. Evet, burma baklavam yemeğe hazır. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızla dağılan gerçekten muhteşem bir baklava oldu. Mutlaka deneyin. Dilerseniz şöyle ortadan ikiye keserek de ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.